Karbonhidrat denilince aklımıza ilk ne geliyor? Şekersiz gıdalara geçiş izni verebilir miyiz? Peki ya sağlıklı atıştırmalıklar gerçekten sağlıklı mı? Ketoket Yaso ile bu hafta saklı karbonhidratları gün yüzüne çıkarıyoruz. Senelik Keto Yası olarak yeni bölümde karşınızdayım. Bu bölümde karbonhidratlardan sağlıklı atıştırmalık ve sağlıklı yiyecekler konusundan konuşacağız. Çünkü karbonhidrat dediğimiz zaman aklımıza hemen işte pasta, börek, çörek, ekmek, yani böyle bir hamur görüntüsü geliyor çoğunlukla gözümüzün önüne. Ancak başka nelerin içerisinde karbonhidrat var? Biz sağlıklı beslendiğimizi düşünüyoruz ama acaba onun içerisindeki karbonhidrat, glisemik yük ve glisemik indeks bizim kan şekerimizi ne kadar hızlı yükseltiyor? Masum görünen karbonhidrat açısından besinlerin içerisinde de karbonhidratlar olduğunu göreceğiz. Bununla birlikte son dönemlerde böyle bir furya, özellikle sosyal medyada, Instagram'da vesaire işte sağlıklı tabaklar, sağlıklı kaseler ve sağlıklı atıştırmalıklar adı altında aslında neleri tüketiyoruz onlara bir bakacağız. Hazırsanız hadi gelin başlıyoruz. Karbonhidratlar vücudun başvurduğu ilk yakıt kaynağı. Birinci olarak karbonhidrata gidiyor. Birinci bölümde anlatmıştım bunu. Bununla birlikte karbonhidratların bilimsel terminolojisi birazcık karışık. Terminolojiye sizi boğmak istemiyorum ancak aklımızda kalırsa işimize yarayacak birkaç tane terim var. Birkaç taneden fazla aslında. Özellikle alışverişimizde sepetimize hangi ürünleri alacağız, etiketleri nasıl okuyacağız dediğimiz noktada bunlarla ilgili ipuçlarını bilirsek, azıcık hakim olursak işimiz kolaylaşacak. Daha önce de bahsetmiştim. Karbonhidrat, şeker, şeker, karbonhidrat. Besin değerlerinde de zaten şeker karbonhidratın içinde. Şeker de bir karbonhidrat. Örneğin şekeri kestim, şeker tüketmiyorum diyen birisini ele alalım. Ama işte makarna, pilav, ekmek tüketimi devam ediyor burada. O da şeker olarak işleniyor. Glikoza dönüşüyor vücut içerisinde. Vücut bunu şeker olarak algılıyor. Onun için ikisi birbirine eşdeğer. Eski Yunanca'da şeker anlamına gelen sakkarit kelimesi bizim için önemli. Ama vurgulayarak söyledim ya sakkarit. Sakkaritler 4 kimyasal gruba ayrılıyorlar. Bunlar neler? Monosakkaritler, disakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler. Düşük moleküler ağırlıklı en küçük monosakkaritler ve disakkaritlerin adları genellikle şarap, şıra ve tüm şekerler için kullanılıyor. Polisakkaritlere bakacak olursak nişasta ve glikojeni örnek verebiliriz. Aynı zamanda tahıllarda buğday, mısır, pirinç, makarna, pizza, ekmek, tahıl unu bazlı işlenmiş tüm gıdaların içerisinde bulunuyorlar. Oligosakkaritler ise az sayıda şeker içeren karbonhidrat polimerleridir. Daha fazla terminolojiden devam etmeyeceğim. Yaso kafa açma diyorsanız günlük hayatımızda kulağımıza çalınan kelimelerden gidiyoruz. Şimdi fruktoz nedir? Meyve şekeri. Sakkaroz, kamış veya pancar şekeri. Riboz, amiloz, laktoz. Laktoz aşina geldi mi? Laktoz, laktozsuz süt. Süt şekeri. Şekerler sofra şekeri, şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen sakkaritlerdir. Balda, meyvelerde ve bazı sebzelerde glikoz ve fruktoz bulunur. Ayda geldik mi? Bal. Faydalıydı bal hani. Altını çizeyim tekrardan. Şimdi sağlıklı besleniyoruz, sağlıklı bir bedene sahip olmaya çalışıyoruz ya, durduk yere kortizol hormonu bastırmayalım. Ketojenik beslenmeden bahsediyorum. Bal bizim için zararlı. Sizin beslenmeniz nasılsa tüketiyorsanız ona biz karışmayız. Afiyet olsun. Bal nedir? Glikoz, fruktoz ve sofra şekeri, sukroz, sakkaroz. Pet şişelerde, kartonların içerisindeki içecekler asitli asitsiz, reçel, bisküvi, kek, aklınıza gelen o reyonlarda gördüğünüz tüm paketli ambalajlı, özellikle çocukların çok sevdiği ve ilgisini çektiği reyonlar var ya, bunlara ağırlıklı olarak baktığınız zaman sofra şekeri, süt, bal, işte hurmayla tatlandırma, mısır şurubu, işte mısır şurubu vesaire, bunlar yavaş yavaş bilinçlenmeye başladık ya tüm dünyada.
Bu sefer doğal şeker. Doğal şeker. İçerisinde hurma ama o doğal şeker. Maggie çok güzel tanımlıyor onu. Gıda sektörü dünkü bebe değil. Yedirecek hepimize onu. Ya o karbonhidratı, şekeri yiyeceksiniz kardeşim diyor. Öyle ya da böyle ben yedireceğim diyor ama yemezler. Keto'da biz yemeyiz. Şimdi buraya kadar bahsettiğim gıdalar, ambalajlı gıdaların tamamı, ekmekli, makarnaydı, pirinçti vesaire gördüğümüz zaman tabağımızda, soframızda diyoruz ki bu karbonhidrat. Buna çok aşinayız hepimiz. Adım gibi eminim. Peki bunlar tabağımızda yoksa o tabağın içerisinde karbonhidrat var mıdır, yok mudur? Ben bunu Instagram hikayelerinde mümkün olduğunca zaten elimden geldiğince paylaşıyorum günlük. Ne yiyorum, ne içiyorum, nasıl besleniyorum, örnek teşkil etsin diye. Orada soruyorum. Bu öğünde karbonhidrat var mı? Var mı, yok mu? Sebze yemeği gördüğümüz zaman içerisinde karbonhidrat yok zannediyoruz. Yapılan temel hatalardan bir tanesi de bu aslında. Sağlıklı beslenildiği düşünülerek. Yani o kadar çok sebze, karbonhidrat miktarı yüksek sebze var ki işin içinde. Biz günlük karbonhidratı ketojenik beslenmede 30-35 gram, 40 gram egzersiz yapıyorsanız, spor yapıyorsanız farklı gramajları, onları başka bir bölümde izah edeceğim. Ama bu gramajlarda tutuyoruz. O kadar çok karbonhidrat tüketiliyor ki ekmek ve unlu mamuller olmayan bir tabakta. Ondan sonra kilo alınca benim vardı öyle bir tanıdığım. Şöyle büyük çanak yoğurt, içerisine bir de böyle 2 avuç üzüm atardı böyle kaşık kaşık yerdi. Sonra derdi ki ya ben yoğurtla üzüm yiyorum, niye kilo alıyorum anlamıyorum. Ya yoğurdun karbonhidrat miktarı yüksek. Üzüm dediğin şey zaten fruktoz. Çok normal kilo olması ama öyle algılanmıyor. Sağlıklı beslendim ben niye kilo alıyorum? Sorunun cevabı bulunamıyor bazen. Örnek teşkil etmesi adına sebzelerin içerisindeki karbonhidrat miktarlarına da aşina olalım diye şöyle ilk aklıma gelenlerden birkaç tanesini sıraladım. Siz arzu ederseniz istediğiniz besini hemen Google'a yazıp işte örnek veriyorum pırasa besin değeri diye yazdığınız zaman çıkan ekrandan makrolarını görebilirsiniz. Az önce terminolojiden günlük hayatımızda duyduğumuz kelimelere geçiş yaparken birkaç tane saydım ya. Neydi bunlar? Fruktoz, sakkaroz, riboz, laktoz, amiloz, pentoz, sükroz. Bunların ortak bir özelliği var. Dikkatinizi çekti mi? Hepsinin sonu ozla bitiyor. İşte bizim için ketojenik beslenmede en önemli kısmı burası. En can alıcı noktası oz. Sonu ozla biten bir kelime gördüysek eğer elimizdeki paketin içerisinde, içindekiler kısmında sonu ozla biten bir şeyi gördüysek ne yapıyoruz? Hemen aldığımız gibi reyona geri bırakıp uzaklaşıyoruz. Çünkü yüzde kısmında sadece yüzde kısmına bakmıyoruz değil mi? Aman ha, sadece yüzde kısmına bakmıyoruz. Neden? Ne dedik? Dünkü bebe değil gıda sektörü. Yedirecek onu. Ne dedi? Üstünde gluten yok dedi. Glutensiz. İçerisinde karbonhidrat miktarı deli gibi cayır cayır kan şekerini yükseltecek. Ya da içeceklerde şekersiz. Baktık arkasını çevirdik. %0. Şeker yok içerisinde diye düşünüyoruz. Halbuki orada rafine şekerden bahsediyor. Gel içindekilere, bak içindekilere, virgülle ayrılmış o yazılarda sonu ozla biten varsa içerisinde kimyasal tatlandırıcı vardır. Etiket demişken etiketleri nasıl okuyacağız? Biraz sonra anlatacağım sağlıklı beslenme adı altında bize sunulan gıdalar ne kadar ketojenik beslenme içinde sağlıklı, içerisindeki karbonhidrat miktarları ne kadar? Hadi gelin dışarı çıkalım, bir hava alalım, reyonlar arasında dolaşalım, azıcık etiket okuyalım. Evet, bir markete geldim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bir ürünün net karbonhidratını hesaplamak için toplam karbonhidrat eksi lif yapıyorduk ya. Bu Amerika'daki ürünlerde böyle. Türkiye'deki ürün etiketlerinde gördüğünüz karbonhidrat miktarı net karbonhidrattır. Onun bilgisini vermiş olalım. Çoğu böyle salataların üzerinde veyahut da kahvaltılıkta granola. Bunlar çok moda oldu son zamanlarda. 100 gramındaki karbonhidrat miktarını görüyor musunuz? 52 gram. 20 gramı da şekerden geliyor. Yani 50 gramın 20 gramı şeker. Bakın bu kinoa da çok kullanılıyor. Markası önemli değil yani bu derken. Salataların üzerinde son zamanlarda özellikle 100 gramındaki karbonhidrat miktarı 54,7 gram. Kinoa gevreği diyor.
Glutensiz lif kaynağı organik. Hemen bakalım. Çevirelim. 100 gramındaki karbonhidrat miktarını görüyor musunuz? 63 gram karbonhidrat var içinde. Mısır patlakları, bakalım hemen. İçerisindeki karbonhidrat miktarına bakın. 79 gram. Yani 100 gramının 79 gramı karbonhidrat. Marka fark etmez bu arada. Yani rastgele seçiyorum bunları. Şimdi özellikle lif tüketimi için genelde bu yulaflar tercih ediliyor. Bakalım hemen içeriğine. Lif alacağız diye ne kadar karbonhidrat alıyoruz? 100 gramındaki karbonhidrat miktarı 56,8 gram. Gördünüz mü? Ketojenik beslenme için uygun değil. Biz lifi daha çok yeşilliklerden almayı tercih ediyoruz. Başka bir ürün, yine yulaf. 100 gramındaki karbonhidrat miktarı 56 gram. Şey gibi düşünüyoruz bunu. Hani meyve tüketmiyoruz ya, meyveye vitamin diyorlar ya, onunla ilgili ayrı bir bölüm çekeceğim. Yani ben C vitaminini almak için neden fruktoz tüketiyorum ki? C vitamininin içerisinde fruktoz olmayan başka bir besinden alabilirim. O mantık. Yani lif alacaksam ben koyu yapraklı yeşillik yerim. Neden karbonhidrat alıyorum ki? Biz böyle bakıyoruz yani duruma. Şeker ilavesiz. Bakalım. İçindekiler hurma özü. Yani şeker olarak bu kullanılmış ve şu bitkisel yağ, ayçiçek yağı zaten. Zeytinyağı diyor ama bitkisel yağ da var. Proteinini toplar. Ne demiş? Hurma. Bu da muhtemelen çok yüksek ihtimalle içerisinde. Bakalım. Doğal şeker içerir. Zaten yazmış, bilgisini verir yani. Bakın içindekiler %64 hurma. Karbonhidrat 100 gramının 50 gramı karbonhidrat. Şekerde 41. Çok yüksek ihtimalle hurmadan geliyor o şeker. Bakın hurma. Hurma son zamanlarda tırnak içerisinde doğal tatlandırıcı olarak çok tercih ediliyor. Bir tane bulalım hurma. Hurmanın içeriğine bir bakalım. Bu markalar önemli değil bizim için. 3 aşağı 5 yukarı zaten aynı hurma. Bakalım. Bakın 100 gramının 78 gramı karbonhidrat. Bu karbonhidratın da 65 gramı şekerden geliyor. Hindistan cevizli bir içecek. Brezilya'da falan çok severdim. Ama Hindistan cevizinin kendi içinden tabii yani. Görüyor musunuz içindekileri? Fruktoz, oz. Zaten 7 gram da şeker yazmış burada. İçecek reyonuna bakalım mı? Kolacılar. Ben şekersiz içiyorum diyenler için hemen bir bakalım. Şekersiz olanına bakalım. Diğerlerine bakmıyoruz zaten. Tatlandırıcılar. Bakın. Sukleroz. Bakın şekersiz, kalorisiz tonik. Etiketlere geldik. Baktık. Şeker. Doğru. Rafine şeker yok. Bakın hemen şurada. Ne diyor? Tatlandırıcı içerir. Zaten yazmış da. Yazar yani. Önemli olan bunları okumaya aşina olmak. İçindekilere bakalım. Bakın tatlandırıcı aspartam. Gördünüz mü? Sonu ozla biten listesine bunu da ekleyebilirsiniz. Aspartam. Mesela şu dolaptan benim alacağım ne olur? Su. Onu da plastik şişede almam. Genelde evden yanımda taşıyorum. Yulaf sütü şekersiz, laktozsuz. 100 mililitrenin 5 gramı karbonhidrat, 3 gramı şekerden geliyor. İçindekilere bakalım hemen. Hop. Su, yulaf, ayçiçek yağı. Devamını okumuyorum. Ketojenik beslenme için uygun değil. Tercih edenlere afiyet olsun. Nedir? İçindekiler kısmı bizim için çok önemli. Alışkanlık haline getirirsek, çünkü en başta özellikle nelerin ketojenik beslenmeye uygun olup olmadığını tüketme noktasında karışıklık oluyor ya. Eğer ki buna dikkat edersek, yani hepsini bilebilmemiz mümkün değil, değil mi? Aldık, içindekilere baktık, oranlarına baktık, karbonhidrat, life baktık. Ketojeniğe uygun mu değil mi? 3 aşağı 5 yukarı bize bilgi verecektir. Az önce dedim ya, sağlıklı yiyecek furyası başladı. Rafine şekerden
işlenmiş undan insanlar yavaş yavaş vücudumuza verdiği zararı öğrenmeye başladıkça bu konularla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin sayısı arttıkça ve bunları yememeyi tercih ettikçe farklı şeyler yedirilmeye başlandı. Dikkatimi çeken, gözüme çarpan şey en son Kadıköy'e ne zaman gittim hatırlamıyorum. Bir tane böyle bir kafe görmüştüm. Sadece şey yapıyorlar. Ona da 40 yıllık salataya, salata kasesine havalı olsun diye bowl dedik ya. Şöyle bowl'lar var. Salata altını bir yeşillik oluşturuyor. Üzerinde işte bir mercimek, tekrardan burada çiziyorum ya, vejeteryan beslenen birine göre, karbonhidrat tüketen birine göre mercimek sağlıklı olabilir. Bizim için değil. Artı içerisinde lektin var. Bağırsaklarda ayrı işleyeceğiz o konuyu. Altı yeşillik, üstünde işte mercimek var, kinoa var, havuç var. Glisemik indeksi yüksek, kan şekerimizi hızlı yükseltiyor. Hormonlu ve antibiyotikli tavuk var protein adı altında. Bunu yediği zaman bir kişi bunlardan da bir haberi yoksa ne diye düşünüyor? Sağlıklı beslendim. Neden? Çünkü yanında ekmek yemedim diyor. Yani salata yedim, sağlıklı beslendim. Tamam da o salatanın içeriği ne? Yani o salata bizim kan şekerimizi ve insülini ne kadar hızlı yükseltecek? Bizim için sağlıklı olan noktası orası. Veya sağlıklı dediğimiz noktada meyve tüketmiyoruz ya biz ketojenik beslenmede. İşte kırmızı orman meyveleri tüketiyoruz istersek eğer. Meyve dediğimiz zaman meyve algısı öyle bir oluşturuldu ki bizim zihnimizde. Olur mu canım, meyve vitamin. Vitaminleri nereden alıyorsun meyve yemiyorsan? Portakal, sivri biber. Gelin karşılaştıralım. Şimdi portakalı çoğunlukla genelleme yapıyorum. Ne için tüketiliyor? C vitamini diyor. C vitamini de sivri biberin içerisindeki C vitamini. Yani biz ketojenik beslenmede alacağımız vitamini fruktozsuz olarak almaya gayret ediyoruz. Onun için besin değerleri, makrolar kıymetli. Portakal özellikle kış aylarında en çok tüketilen meyvelerin başına geliyor ve bununla birlikte de Hollywood filmlerinde dahil senelerce o görüntüyle birlikte bize empoze edilen şey ne? Sabah kalkıyor, günaydın, işte sabahlığımı giydim, taze sıkılmış bir portakal suyu. Ne kadar sağlıklı içtim. Anasını ağlattın kan şekerinin, neyine sağlıklı içtin? Öyle değil işte. Hemen rakamlarla bir hesabını yapalım mı? Ortalama bir bardak portakal suyu su bardağına koyarsak 200 mililitre. Bardağı doldurmak için bizim büyüklüğüne de bağlı olarak ortalama 3 tane portakal kullanmamız gerekiyor. Bir portakalın ortalama gramajına 200-250 gram dersek, hadi en düşüğünden hesaplıyorum. Ayağımız alışsın yine. 200 gram çarpı 3 ne oldu? Bir su bardağındaki 200 mililitrelik portakal suyunun içerisinde 600 gramlık portakal oluştu. Toplam karbonhidrat miktarı ne kadar biliyor musunuz? 72 gram. Biz günlük ketojenik beslenmede toplamda ne kadar karbonhidrat tüketiyoruz? 35-40 gram, 30 gram, 20 gram. Yani 40'ı geçmemeye çalışıyoruz. Ya 72 gram bir bardak portakal suyu. Sağlıklı diye. Afiyet olsun, yarasın değil işte. Kan şekerini mahvediyor. İnsülini basıyor ya. Sabah sabah sağlıklı diye. Hani sağlıklı? Veyahut da işte o şeyler, şu mısır gevrekleri. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye yıllarca insanlara o şekerli şekerli şeyleri yedirdiler. Yanında laktozla birlikte. Neydi laktoz? Süt. Süt şekeri, buradan da rafine şeker. Ne o? Günün en sağlıklı öğünü kahvaltı. Bu arada bu 72 gram karbonhidrat var dedim ya, bir su bardağı portakal suyunda. Bunun 54 gramı da şeker. Yani 72 gramın 54 gramı şekerden geliyor. Ne o? Sağlıklı şeyde var. Altı yolda var, Kadıköy. Ben doğma büyüme Kadıköylüyüm. Kadıköy çocuğuyum. Böyle gözüme çarpıyor şeyler var ya, böyle baktığın zaman uzaktan envai çeşit meyve, işte elması, portakalı, narı vesairesi falan filan. Genelde şöyle oluyor. Bir arkadaşımla ben yürüyordum aylar önce. İşte vitamin olarak algılandığı için işte hazır kış mevsimindeyiz de bir C vitamini alalım, içelim şuradan bir portakal suyu, hop hemen taze sıkım.
Uçtu gitti kan şekeri. Ketojenik beslenme de sağlıklı değil. Karşınıza denk geliyordur, çoğunuz karşılaşıyorsunuzdur. Sağlıklı atıştırmalık adı altında ya Allah'ım neler ne tarifler. Çevremdeki kişiler bir şey yemeden önce bazen bana gönderiyorlar. Diyorlar ki bu keto mu? Yiyeyim mi? Ketojeniye uygun mu? İşte düşük karbonhidratlı beslenmeye uygun mu? Bakıyorum içeriğine. Geçenlerde bir arkadaşım attı. Ya söylüyorum tarifini. 10 tane hurma kullanmış. 10 tane. Oo. Yani bir hurma ortalama 20-25 gram olsa oradan hesaplasak, hadi yine en alt seviyeden hesaplayalım. 20 gram desek 10 tanesi 200 gram hurma. Bunun üzerine bir su bardağı leblebi ekledi. O leblebi de aşağı yukarı 170 gramdır. Karbonhidrattan lifi çıkardığımız zaman net karbonhidratı onun da yapıyorum, iyimserleştiriyorum senaryoyu. Ona da 28 gram diyelim. 150 gram karbonhidrat, leblebiden gelen 28 gram karbonhidrat. Burada parantez açıyorum. Leblebi dediğimiz şey bakliyat. Nohuttan yapılıyor. İçinde lektin var. Bağırsak geçirgenliğini arttırıyor. Kaba parantez devam ediyorum. Hurmanın içerisindeki şeker miktarı da 126 gram. Bir de tarçın koydu. Tarçın tamam. Makrolar dahilinde kontrollü tükettiğimiz zaman işte böyle bir hamurumsu bir şey oldu. Hurma ona bir kıvam kazandırdı. Top top sağlıklı atıştırmalık. Kime göre? Keto'ya göre değil, asla değil. Yani neye göre bunlar böyle? Ya atıştırmalık evet de sağlıklı kısmı çok yani çok yanıltıyor insanları. Ya herkes hayatının büyük bir bölümünü bu beslenmeyle ilgili bilgi almaya ayırmıyor ki. Ya bu kadar detay bilmiyoruz ki. İşte diyorum ya, yediriyorlar onları sağlıklı diye. Ama aslında değil. Kime göre sağlıklı? Hangi beslenme şekline göre sağlıklı? Ketoya göre olmadığı kesin. Ketojenik beslenmede özellikle başlangıçta ne yiyeceğim sorusundan ziyade ne yemeyeceğim sorusunu aslında sormamız gerekiyor. Neleri yemeyeceğimizi bilirsek, hani onun örneği vardır ya, bir şeyi nasıl yapmayacağını biliyorsan aslında nasıl yapıldığını da biliyorsundur, fikrin vardır. Çünkü onun öyle olmaması gerekiyordur. Ketojenik beslenmede de böyle işte aynısını uyarlayabiliriz. İşte içerisinde şeker olan, un olan, bakliyat olan, meyve olan, tahıl olan hiçbir öğünü tüketmememiz gerekiyor özetle. Basite indirgersek işimiz başlangıçta daha da kolaylaşır. Ben şuna dikkat ediyorum, her zaman en başından beridir. Tabağımın içerisinde, öğünümde işlenmiş gıda var mı? İçerisinde un, şeker, tahıl, bakliyat içeren bir besin var mı? Ne kadar formu değiştirilmiş doğadaki gelişiminden sonra yediğim besinin, buna dikkat ediyorum. Ondan sonra doldurun, yiyin gitsin, doyana kadar yiyin hem de. Ketojenik beslenme mahrumiyet diyeti değildir. Bir diyet değildir zaten. Yeme alışkanlığınızı değiştirdiğiniz, yaşam tarzınızı değiştirdiğiniz bir beslenme şeklidir. Ben 9 sene dediğim zaman bazı kişilerden şöyle yorumlar alıyorum. Ya bravo diyor, bu ne irade diyor, 9 sene diyor. Bence aslında iradeyle alakalı değil bu. O kadar seviyorum ki, ya da arkadaşlarım bazen şey diyor. Ne zaman bırakacaksın diyor. Neyi? Ketojenik beslenmeyi. Ya niye bırakıyorum ki? Niye durduk yere rafine şeker tüketeyim? Poğaça yiyeyim, ne bileyim bir börek yiyeyim. Bana keyif vermiyor ki onlar. Benim keyif aldığım şey taze taze işte ne bileyim yeşillikler, bir sebze yemeği, sulu bir sebze yemeği, turşu, probiyotikler. Bunlardan keyif alıyorum ben. Bu bölümden sonra umarım yediğiniz öğünlerde sadece ekmek, pasta, börek, çörek yok diye karbonhidrat olmadığı yanılgısına düşmeyiz. Sebze de olsa içerisinde karbonhidrat var, sağlıklı karbonhidrat dediğimiz. Bunun yanında da işte sağlıklı öğün, sağlıklı kaseler, sağlıklı atıştırmalıklar
bizim için ketojenik beslenme için gerçekten sağlıklı mı? İçerisindeki karbonhidrat miktarı, şeker miktarı, glisemik yük, glisemik indeks ne alemde? Onlara bir bakıp ona göre tüketmeye gayret edersek yavaş yavaş artık adapte olmaya başlıyoruz demektir. Kan şekerimizin ve insülinimizin ne kadar sıklıkla yükseldiği, gün içerisinde yükseldiği zaman da hangi derecede yükseldiği, yani şöyle mi yükseltiyoruz karbonhidrat ve şeker tüketerek veyahut da ketojenik beslenerek böyle bir yavaş, sakin geçiş mi yaptırıyoruz? Bu bizim için çok önemli. Kan şekerinizi deliler gibi yükseltmeyen besinlerden oluşan bir gün diliyorum. Bu hafta kapanışta kedilerimiz yok. Hepsi şu an uyku saatinde çünkü. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı beslenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.